Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hamur yoğurma derdi olmadan minik porsiyonluk tavada pizza nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. İlk olarak hamurumuzu hazırlayarak tarifimize başlayalım. Bir adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alalım. İlk aşamada 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir blender yardımıyla karıştıralım. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yapalım. 2 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu ekledikten sonra tekrardan blenderla karıştıralım. Bu aşamadan sonra 1,5 çay bardağı süt ilavesi yaptım ve karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 2,5 çay bardağı süt kullandım. Evet. Hamurumuz bu kıvamda olmalı. Rahat dökebilmek için çaydanlık demini alıyorum hamurumu. Üzeri için tüm malzemeleri hazırladım. Tavaları önceden ısıttım. Çok az yağla yağladım. Demlik yardımıyla küçük porsiyonluk olacak şekilde tavaya hamurları aralıklı olacak şekilde döküyorum. Ve orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Diğer tavaya da aynı yöntemle dökmeye devam ediyorum. Tek tarafları piştikten sonra çeviriyorum ve diğer taraflarını da eşit bir şekilde pişiriyorum. Ve bir kenara toplayarak kalan boşluklara hamuru dökerek pişirmeye devam ediyorum. Evet, 2 tavayla çalışırsanız çok kısa sürede hamuru pişirebilirsiniz. Evet, kontrollü bir şekilde orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Pişenleri ters çeviriyorum. Her iki tarafları da eşit bir şekilde pişiriyorum. Evet, pişen hamurları diğer tavaya alıyorum. Boş kalan tavaya da hamurdan dökerek pişirmeye devam ediyorum. Evet, üzerlerine kekikli zeytinyağlı domates suyu sürüyorum. Çok az miktarda her birine kaşar rendesi koyuyorum. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Evet, sucuk dilimleri koyuyorum her birine. Küçük domates dilimleri ilavesi yapıyorum. Evet, biber ve en sonda mısır tanesi koyuyorum. Ve tekrardan üzerlerine kaşar peyniri koyuyorum. Mısır tanelerini koyduktan sonra kapağı kapalı bir şekilde ocağın altını kısarak kaşarlar eriyene kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Ve tüm malzemeleri koyduktan sonra kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte peyniri eriyene kadar pişiriyorum. Evet, diğer boş kalan tavada da kalan hamuru dökerek pişirmeye devam ediyorum.
İster sade, isterseniz böyle minik porsiyonluk pizzalar hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Hem pratik hem de çok lezzetli. Günün her saatinde yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Hamur yoğurma, açma derdi olmadan kısa sürede herkes pizza yapabilir. Evet, diğer tavamdaki hamurlar da piştikten sonra ters çeviriyorum. Ve tekrardan diğerlerini hazırladığım gibi pizza malzemeleri koyarak üzerlerine hazırlıyorum. Dilediğiniz pizza malzemesi kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi diğer tavamdaki pizzalar oldu. Kapağını açtım ve altını da kapattım. Kalan hamurları da pişirdim. Ve bunları daha farklı pişirmek istiyorum. Üzerlerine aynı hamurdan kapatarak arkalı önlü pişiriyorum. Sandviç şeklinde pizza hazırladım. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz sizler de. Evet, bir hamurdan 3 farklı porsiyonluk hamurlar hazırladım. Evet, gördüğünüz gibi altıda hiçbir şekilde yanma olmuyor. Kalan hamurları da sade boş olarak pişiriyorum. Evet, hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi bir tariften 3 farklı tarif hazırladım. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.